Selam dostlar, ben Age of Tactics. Sıfırdan başlama serimizin 6. partında yine hep beraberiz. Dostlar, geçen videonun aksine bir şeyler yaptım. Sebebi olan açıklanabilir şeyler yaptık tabii ki. Ve bir yandan da bunu yapmak zorundaydık. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere 3.6 milyon güce eriştik. Geçen videoda sizlere demiştim ki ben buradakilere göre, yani diğerlerine göre daha yavaş ilerliyorum demiştim. Bu server'a geç katıldığımı söylemiştim ve biraz geride kaldığımı size anlatmıştım. Fakat şöyle de söylemiştim. Demiştim ki envanterimizdeki hızlandırıcılarımızı, yani ya da bu gibi biriktirdiğimiz her şeyi kullandığımız takdirde gücümüz onlara bir nebze olsun yetişecektir ve de onlarla artık başa baş bir mücadele edeceğizdir demiştim. Arkadaşlar ben envanteri biraz boşalttım. Şöyle birlikte gözlemleyelim. Yani çok bir şey kullanmadım. Hızlandırıcılarımı tükettim sadece. Böyle envanterdeki sarı kafalar falan gibi şeyleri yine biriktirmeye devam ediyorum. Herhangi bir madalyayı kullanmadım yani. Gücümü biraz ileriye taşımak istedim fakat bunları da kullanabilirim. Sebebi şu. Bu ilerlemeyi istememin ve bu birikimi dağıtmamın sebebi arkadaşlar, gördüğünüz üzere şöyle getiriyorum. Artık İmparatorluk şehri için mücadelemiz başlayacak. Burada gördüğünüz gibi 5 günlük bir sürecimiz kaldı. Ben bu süreçte hem ittifakımdaki arkadaşlara hem de rakip ittifaka karşı bir duruş sergileyebilmek için elimdekileri kullanmak istedim arkadaşlar. Yine söylüyorum, tek komp ile devam edeceğim. Birliğimize bakacak olursak, bakın sizlere söylemiştim dostlar. Eğer elimizdekileri kullanırsak, ki ben daha hepsini kullanmadım. Parşömenler falan hala yatıyor. Madalyalarım hala duruyor. Ve birlik gücüm 744 bin kadar bir güce erişti. Guan Yu neredeyse 2 yıldız. Atilla'm net bir şekilde 2 yıldız. Herald'ımıza daha yıldız katamadık. Ve bakın asker seviyelerimi şu anda 100 seviyeye çıkarma yolundayım. Burada TP'leri zaten zamanla edinebiliriz arkadaşlar. Sakın ola burada mesela örnek veriyorum Herald'ı 100 seviye yapamadık diye bu ittifak mağazasından önceliğimiz asla TP kitapları olmamalı arkadaşlar. Aynı şekilde arenada, ki arena daha önemli, burada sakın ola buradaki TP'leri almıyoruz arkadaşlar. Buradaki en büyük fokusumuz yine söylediğim gibi sarı kafalarımızı toplamak ve de kalanını şimdilik biriktirmeye çabalıyoruz arkadaşlar. Yani birliğimin seviyelerini dolduramadığım için burada herhangi bir yerde gördüğüm TP'leri toplamama gerek yok arkadaşlar. Şöyle size bir şey göstermek istiyorum. Server'a geç başlamıştık. Elimizdekileri bekletmiştik ve hala beklettiklerimiz var. Bakın buna rağmen birlik gücümüzü diğerleriyle karşılaştırmak istediğimizde şöyle kompumuzu beraberce dizelim arkadaşlar. Şurayı da süvari olarak seçelim. 744 bin gücümüzü burada da görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buraya yükleyeceğim ama daha sonra kaldıracağım. Burada bulunmasını istemiyorum. Şöyle kaydedelim. Şimdi gidip beraber sıralamadaki yerimize bakalım dostlar. Şu alttan sıralamaya girdiğimizde şuradan süvariyi seçerek nerede, hangi sıralamada nerede olduğumuzu görebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir ufak bir iniyorum. Bakın farkındaysanız geç katıldığımız serverda kompumuz şu an 11. sıraya yerleşmiş durumda. Hatta yani biraz uğraşıyla 10. seviyeye ya da 9. seviyeye kadar bile çıkabiliriz. 8 belki biraz zorlayabilir. 921 bin puan biraz fazla. Ama şu noktada iyi gibi görünüyoruz. Ve az önce de dediğim gibi daha becerilere herhangi bir yükseltmeyi kesinlikle yapmadım arkadaşlar. Bakın burada Atilla'nın zırh delici becerisini mesela bayağı ilerletebilirim. Hatta şu an 4 yıldız yapabilirim. Fakat bekletiyorum. Bir en kudretli vali etkinliğinde kullanmak istiyorum. Ama çok da bekletirim, biraz geri düştüğümü düşünürsem kullanabilirim şu zamanda. Çünkü dediğim gibi biz çok geride kaldık. Biraz böyle bir adım 2 adım en azından öne atmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi peki birliğimiz nasıl bu güce erişti? Ondan bahsedelim. Dostlar ben hızlandırıcıları kullandım derken tabii ki de askerlerimi 5 seviye yapmış bulundum. Bakın burada üniversitenin içine birlikte bir kontrol edelim. Şöyle baktığınızda süvari kompum şu an 5, süvari askerlerim, birliklerim şu an 5 seviyeye kadar geldi. Devam edebilmem için bu ekranda kılıçları da açıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra mızrakları, okçuları da açıp aynı şekilde devam edeceğim. Ve yine hedefim kıdemli süvariler olacak dostlar. Tabii ki de bununla kalmadık. Askerlerimizi de, var olan tüm askerlerimi
hızlandırıcılarımı kullanmışken 5. seviyeye çektim. Böyle yani ben şöyle yapmıyorum. Bakın şurada herhangi bir diğer birlikten göstereyim. Mesela okçuya bakarsanız eğer 1 seviye 19.700, 2 seviye 1150, 3 seviye yaklaşık 18.000, 4 seviyede 59.000'lik bir askerim var. Fakat mesela şu an bu 1, 2, 3'leri 4 seviye yapmıyorum. Neden? 5 seviye biraz daha böyle kalıp vakit geçirdiğimiz bir seviye. Önce hepsini bir 5 seviyeye çekerim. Sonra gerekirse 6 seviye yeterli miktarda çekerim. Tabii ki ilerleyen süreçte de hepsini 7 seviyeye çekip olayımıza devam ederiz dostlar. Şöyle birlikte birlik detaylarımızı da izleyelim, bakalım ve kontrol edelim isterseniz. Birlik ayrıntılarımıza baktığınızda gördüğünüz gibi süvariye fokuslandım, bariz, açık ve net bir şekilde görünüyor. İç kalemizde 71.000 süvarimiz var ve konuşlandırılmış olan 133.000 tane süvarimiz mevcut. Toplamda baktığınızda 205.000 kadar bir süvari birliğimiz hazırda bekliyor arkadaşlar. Yani benim birliğim şu an 80.000 kadar asker alabiliyor. 2 kere 3 kere tüm kompu öldürebiliyorum yani neredeyse. Zaten savaşlardaki kayıplarınız o kadar da yüksek olmuyor arkadaşlar. Yani yeterince birlik çıkardım. Hala elimdeki imkanlarla basmaya, süvariyi basmaya ve asker sayımı arttırmaya devam ediyorum dostlar. Şimdi yüzüklerden başlayalım. Dostlarım bakın bende oyunun verdiği bir seviye yüzük mevcut. Bunu yükseltebilirim fakat yükseltmiyorum. Çünkü Lubu'yu alabildiğim zaman buradan papatya yüzüğünü edineceğim. Ve de bu papatya yüzüğüne harcamak istiyorum geliştirmelerimi. Zaten diğer kahramanlarımda herhangi bir yüzük yok. Şimdi Guan Yu'daki teçhizatlarımızla ilgilenelim. Teçhizatlara girdiğimde ise bakın ben teçhizatlarımı 40 seviye, 49 seviye, 46 seviye ve de 40 seviyeye getirdim. Önceliğimiz hepsini 60 seviye yapmak olsun ki buradaki 3. gem koyma boşluklarında hepsinde açalım arkadaşlarım. Bakın sağda da gördüğünüz gibi 60 seviye olduğunda bu kutucuğu açabilirsiniz diyor. Şu anda elimde yükseltme yapabileceğim dövme kitim yok. O yüzden sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Bunlara taktığım mücevherler şu anda rastgele ilerliyor. Fakat bir konuda şanslıydım. Bir etkinlikten bize sarı bir mücevher sandığı verdi. Ve de bakın gördüğünüz gibi ikincil vuruş beceri hasar veren bir gem elde ettim. Bu ikincil vuruş beceri hasarı önemli. Dostlarım bunu aklınızda tutun. Size bununla ilgili bir şey göstereceğim. Teçhizatlarımın bazılarını birer yıldız yapabildim bu arada. Bunu nasıl yapabildim? Şöyle göstereyim. Burada bakın şurada takas et kısmında solda ufak bir envanter ürünü var. Efsanevi dövme özü elde ettiğinizde bunu istediğiniz teçhizata dönüştürebiliyorsunuz ve de onu geliştirebiliyorsunuz. Bu yeni gelen kardan adam etkinliği ile bundan kazandım 1-2 tane. Onunla 2 tanesini yaptım. Bir de bir tane teçhizatın aynısı çıktı. Onunla da diğerini açtım ve birer yıldız yapabildim. Şimdi teçhizat yıldızlarımızı nasıl ilerletmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bakın bu kaskımı 1 yıldız yaptım, kutsal tacı. Süvarilerin can bonusunu %3 arttırır diyor. Bir sonraki özellik ise birim kapasitesi. Şimdi buradaki ışık sözleşmesine baktığımızda ise 1. yıldız süvari hasarı veriyor. Gayet güzel. Fakat 2. yıldız kuşatmalar sırasında temel öldürme oranı veriyor. Abi kuşatmalar sırasında temel öldürme oranı mı daha önemli? Birim kapasitesi mi? Tabii ki de birim kapasitesi. Bu birim kapasitesini aynı şekilde sonsuz bilgi denilen zırhımızda da görebiliriz. Zaten kaskımızla zırhımız aynı özellikleri veriyor arkadaşlar. Bu birim kapasitesi ne biliyor musunuz? Siz mesela fightlarda ya da ittifakınızdaki diğer arkadaşlarınızda bu serverın ortalaması 80.000 askerken bir bakıyorsunuz adamın 105.000 askeri var. Abi nasıl oluyor? Dediğiniz nokta bu birim kapasitelerini arttırmakla yapıyor o arkadaş. Ya da birliklerini 120 seviyeye doğru yaklaştırmakla yapabilirsiniz. Fakat en son seviyeye geldiğiniz takdirde daha fazla birliğe sahip olmak isterseniz bu birim kapasitelerini fulllemeniz gerekiyor. Dostlarım biz bu noktada önce kutsal tacı 2 yıldız, daha sonra sonsuz bilgiyi 2 yıldız, son olarak da tozsuz çizmenin 2 yıldız olması hedefimiz olacak. Fakat ışık sözleşmesi diğerleri kadar önceliğimiz değil arkadaşlarım. Peki tozsuz çizmeyi neden yapıyorum? Bakın farkındaysanız ilk yıldızında süvari hasarı, ikinci yıldızında ise öldürme oranı veriyor. O yüzden tozsuz çizme de bizim için önemli. Guan Yu'nun becerilerine bakacak olursam dostlar ölümcül hamleyi seçtim. İşte size ikincil vuruş diye hatırlattığım şey buydu. Bakın farkındaysanız becerinin türü ikincil vuruş. Yani bu beceri ikincil vuruş kudret hasarı veriyor arkadaşlarım. Buradaki o gemden aldığınız etkiyle de buradaki hasar bonusunuzu bir miktar daha arttırıyorsunuz. Gemler bu şekilde sizi daha güçlü kılmaya yarıyor.
Bir diğer becerim ise eleştirel içgörü olacak. Pasif bir beceri, kendi kendine çalışan bir beceri. Bu da tüm kahramanların kritik vuruş oranını %9 kadar arttırıyor ve de kritik vuruş vurdukça düşmanın zırhını 13,5 kadar azaltıyor ve bu azalttığı miktar 3 kez birikerek ciddi bir miktara yol açıyor arkadaşlar. Atilla'nın becerilerini de inceleyecek olursak arkadaşlar zaten zırh delici almamız gerektiğini söylemiştim. Ardına da eleştirel içgörüyü yapıştıracağız. Herald'a herhangi bir şey yapmadım. Bunlar oyunun verdiği aynı beceriler sabit olarak duruyor. Şimdi isterseniz bineklerimize bir bakalım. Bineklerimizde şöyle bir şey var karşımızda. Yine az önce söylediğim gibi bakın Guan Yu'ya yiğit özellikli bir at kazandım. Bu yiğit özelliği binekli kahramanın ikinci vuruş beceri kudret hasarını %6 kadar arttırıyor. Yani denk getirebildikçe yiğit özelliği denk getirmeye çalışacağım buna. Attila ve de Herald'daki atım değişmedi. Çünkü bineklerle daha böyle ilgilenmedim, yani vakit harcamadım onlara. Bineklerimi biriktiriyorum. Hepsini birlikte kullanacağım arkadaşlar. Fakat şimdi size burada şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bakın ben binek yapmaya çalışırken böyle bir at elde ettim ve de bunun özelliklerinden biri dolu ambarlar. Dolu ambarlar toplama birliklerinize koyacağınız özelliklerden biridir. Bakın burada binekli kahramanın birlik yükü %3,52 kadar artar diyor. Yani bu gibi özellikler denk geldiğinde öyle atı bekletmeyin. Bakın bir tane daha gelmiş bana, en yüksek yüzdeyle gelmiş. %8 oranında arttırıyor. Bunu da hemen toplama kahramanıma koymuşum. Bir çiftleştirme sonucunda bayağı iyi, bayağı toplamaya özel bir şey yaptım. At yapmış bulundum. Dolu ambarlar ve bereketli özelliği var. Bu bereketli özelliği çok önemli. Binekli kahramanın başarılı toplamadan sonra kazandığı ekstra kazancını %3,36 arttırıyor arkadaşlar. Bu bayağı etkili bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Dostlarım şimdi size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın geleceğe yatırım olarak elimde bekleyen bir atım. Korkusuz mizaçlı, kudret ve zırh nitelikli, tahkimat özellikli sarı dark atımız karşınızda. Dostlarım tahkimat özelliği birliğin aldığı pasif beceri hasarını azaltıyor. Bu da ilerleyen süreçte süvarilerle fight halindeyken bizim işimize bir hayli yarayacak. Şöyle süslemelere de bir göz atalım arkadaşlar. Bakın gölge kovalayan süslememi, daha doğrusu Yılmaz Demir süslememi 12 seviyeye kadar çıkardım. Burada güçlendir dediğinizde şu alttaki ham demirlerden kullanarak güçlendirebilirsiniz. Bakın bende şu an az miktarda var. Ben böyle biraz arttırıp bir anda seviye farkını oluşturarak farkı hissetmek istiyorum. O yüzden basmadım. Nitelikleri dağıttan da buradan tek tek şansınızı deneyerek kalsedonlarınızı da tüketerek buranın seviyesini arttırabilirsiniz. Buranın seviyesi şu şekilde, bir ön izlemeyle size anlatayım arkadaşlar. Bakın siz burada yavaş yavaş arttırdıkça bu özelliğinizin, yani gölge kovalayan özelliğinizin yüzdesi gitgide artmakta arkadaşlar. Maviyi tamamladığınızda mor, moru tamamladığınızda sarı, sonrasında da kırmızı bir özelliğe dönüşecek bu ve de en sonunda size ciddi miktarda bir hasar artışı sağlayacak. Şimdi isterseniz birlikte şöyle birkaç tane deneyelim. Zaten 2 tane yapabiliyoruz. Evet, olumlu. Bir tane daha deneyelim. Güzel. Harika. 2 seviye daha ileri atmış olduk. Ve özelliğimiz %8,4'tü sanırım. Şuradan bakabiliyor muyum? Aynen 8,3'müş. Şu anda 9,6'ya kadar yükseldi. Peki dostlar, biz bunca birikimi yaptık. Burada envanteri şişirdik. Ağzına kadar doldurduk diyelim. Bakın gördüğünüz gibi böyle hızlandırıcılar, işte parşömenler, sarı kafalar, burada yine özel sarı kafalar falan derken burayı ciddi bir şekilde doldurarak ilerliyoruz. Biz bunları ne zaman kullanacağız? Dostlarım, bunları ne zaman kullanacağız söyleyeyim. Şimdi mesela Lubu gelecek. Ben onu açacağım. Ve de bakın buradaki parşömenlerle direkt onun istediğim yeteneğini son seviyeye kadar çıkartmak istiyorum ben. Yani böyle geride kalmak istemiyorum. Bu parşömenleri o yüzden kesinlikle kullanmıyorum. Fakat bu destansı beceri parşömenlerini belki Atilla'da ilerleyen süreçte kullanabilirim. Aynı şekilde yine buradaki madalya parçalarımı da saklamaya çalışıyorum ki bunlarla Lubu'ya istediğim becerileri çok fazla imparatorluk parası harcamadan kütür kütür hemen almak istiyorum arkadaşlar. Peki ya sarı kafalarımı neden bekletiyorum? Dostlarım şimdi çarkı geldi Lubu'nun. Diyelim kullandık. Biz de imparatorluk paralarımızı harcadık, çevirdik. Şimdi biz çarkta imparatorluk paralarımızı kullanarak Lubu'yu 5 yıldız yapabilecek miyiz? Yapamayacağız. İşte o noktada bu sarı kafalar devreye girecek ve de en azından çıkabildiğimiz bir seviyeye kadar bizi ilerletmiş olacak. Bu sebeple bunları bekletiyorum ki Lubu'yu ben direkt olarak 5 yıldız yapmak istiyorum arkadaşlar. Peki tamam, sarı kafayı da anladık diyorsunuz. Bunları neden bekletiyorsun? Bunlar neden bekliyor? Yani bunları harca gitsin.
demek kolay. Şimdi dostlarım şöyle bakın size canlı bir örnek olarak göstereyim. Önümüzde En Kudretli Vali etkinliği var ve de ödüllerinde şöyle bir ödül görüyoruz. Bakın. Burada birinci olduğunuz takdirde size 100 tane özel efsanevi kahraman sandığı veriyor ve siz burada ya Asoka'yı seçiyorsunuz ya da 100 tane sarı kafa seçiyorsunuz. 100 tane sarı kafanın size yaratacağı farkı tartışmaya gerek yok. Arkadaşlar bakın ben burada sadece hızlandırıcılarımı kullanarak 28. oldum. Ben burada ciddi bir etki göstermiş miyim? Hayır. Bakın birinci 34 milyon, ben 5 milyonum. Yani demek ki daha iyi bir birikim yapmam gerekiyor demek oluyor bu. Şimdi ben tabii ki de buradaki En Kudretli Valide bir etki göstermek için kullanmadım bunları. Az önce de söylediğim gibi ben KVK savaşında etkin bir rol oynamak için kullandım her şeyimi. Fakat onları kullanabileceğim zaman olarak da En Kudretli Vali etkinliğinin varlığını seçtim. Neden? Buradaki ödülleri de alabiliyorken alayım bari dedim yani. Özetleyecek olursam envanterimdeki onca şeyi bir gün buraya böyle sarı kafalı bir ödül sistemi ya da istediğim kahramanın ödülü geldiğinde basıp birinci olup tüm ödülü toplamak istiyorum arkadaşlarım. Dostlar buraya gelmişken birlikte şöyle takvimi inceleyelim. Kar Festivali diyor. Benim az önce Kardan Adam etkinliği dediğim bu Kar Festivali etkinliği miydi? Şöyle beraberce içine girelim dostlarım. Buradaki görevleri zaten basit bir şekilde okuyarak sağlayabileceğiniz ve yapabileceğiniz görevler. Arkadaşlar burayı fullleyin. Yani ödüller çok makul değil. Bakın 300 imparatorluk parası, 250 imparatorluk parası veriyor ama yani yine söylüyorum ödül ödüldür. Hepsini toplayın arkadaşlar. Burada kahraman adam yüzleşmesinde ise bizim şehrimizin bazı yerlerine hediye kutuları atıyor ve onları buradan direkt aramaya basarak toplayabiliyorsunuz. Basit ödüller veriyor yine ama toplayın, elinize yapışmaz. Kar hazinesi kısmında bence zaten gelmemiz gereken seviyeye kadar geldik dostlarım. Burada bize 10. seviyeye kadar festival çanı veriyordu. Fakat 10. seviyeden sonra vermiyor. Sadece imparatorluk parası ve de bu kazmalardan veriyor. 20 seviyeden sonra da her seviyede yani imparatorluk parasını 10-10 veriyor. Bir önemi yok. 20'ye kadar gelebilip imparatorluk paralarını toplarsanız ne ala. Bildiğiniz gibi bu ekranlardan topladıklarınızda burada bir mağazadan alışveriş yapıyorsunuz. Dostlarım bu mağazayı boşaltın. Yani bu mağazayı azıcık bir aktiflikte zaten boşaltabilirsiniz. Bakın çok güzel ödülleri var. Dövme kiti, hızlandırıcılar, magma kristali, bir yandan özel taslak sandığı. Farkındaysanız ben hepsini almışım. Mücevher sandığı işte bana bundan çıktı, ikinci vuruş sarı gemi. Sarı madalyalar, hemen ilk aldığım şey buydu. Ve de şu an geriye 13 tane binek düdüğüm, 186'da teknik puanım kaldı. Dostlarım teknik puanın önemi çok büyük. Teknik puanlara öncelik verin. Ben bu mağazayı boşaltacağım için karışık bir şekilde alıyorum. Yani tüm mağazayı alacağımı bildiğim için karışık bir şekilde alıyorum. Fakat siz burada teknik puanla düdük gibi bir şeyin arasında kalırsanız teknik puana yapışın direkt. Son sayfamızda ise görevler var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 30 tane kabile kesme, işte belli bir miktarda kaynak toplama ve de benim en sevmediğim görev olan imparatorluk parası harcama görevini görebilirsiniz. Bu görevleri tamamladıkça size bazı hediye paketleri veriyor burada gördüğünüz gibi ve onlardan da kar taneleri çıkıyor. Kar tanelerini de buradan kullanarak buradaki ödüllerin hepsini toplayabilirsiniz arkadaşlarım. Size az önce bahsettiğim efsanevi dövme özlerini ben buradan kazandım ve bunları kullanarak birer yıldız yaptım teçhizatlarımı. Takvimin devamında güç ilerlemesini görüyoruz. Güç ilerlemesi bildiğiniz gibi arkadaşlar parıldayan para kazandırıyor bize. Bakın parıldayan mağazama girdiğinizde her şeyi temizlemişim, gördünüz mü? Yani bu görevleri yaparsanız burayı rahatça hepsini satın alırsanız. Bakın fazladan şu an 695 parıldayan paramda bekliyor benim. Size geçen videoda dediğim gibi bakın deriyi çekiyorum. Buradan deriyi satın alıyorum ama hiçbir anlamı yok şu an demiştim ya. Yani elim bol alabiliyorum. Siz de elinizin bol olmasını istiyorsanız bu güç ilerlemesi gibi görevleri tamamlayın buradan. Takvime biraz da gelecekten devam edelim. Burada ittifak görkemi etkinliği geliyor. İttifak görkemi etkinliğinde bildiğiniz üzere efsanevi beceri parşömeni topluyoruz. Dostlarım yanlış hatırlamıyorsam şu an tamamen tahminen söyleyeceğim. Bir tane beceriyi fulllemek için 1100 tane miydi? 1140 tane miydi? Hayır 270 20 artı 50 artı 100 yani 170 artı 150 320 ve de 270 yani ne etti? 590 tane efsanevi beceri parşömenine ihtiyacımız var. Dostlarım yani 590 taneye bir tane
beceriyi fullleyebiliyorsunuz. O yüzden bu gibi etkinliklere fokuslanın ve beceri parşömenlerini toplayın. Aynı şekilde yine beceri parşömeni veren bir diğer etkinlik daha geliyor. O da savaşçı denemesi. Savaşçı denemesini bir önceki videomda söylediğim gibi 50 seviye kadar çıkarın demiştim. Ben çıkardım. Acemi seviyesini tamamladım. Şimdiki gelende ise bir sonraki seviyeden ödüllerimi fazlasıyla alarak devam edeceğim. Burada devin kükremesi etkinliği var. Devin kükremesini detaylandırmaya gerek yok dostlarım. Şuna bakayım. Kabilelere karşı seferberlik. Bunu zaten hepimiz yapıyoruz. Ve de hazine avı. Hazine avı ile ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim size. Dostlarım, hazine avı için size öyle bir video çekeceğim ki her zaman birinci olmanın nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir tat verdiğini biliyor olacaksınız. Hazine avı etkinliğinde kesinlikle iddialıyım. Akabinde şanslı kurabiyeler diye bir etkinlik geliyor. Dostlarım, ben böyle detay görmedim. Bakın. Sarı mücevher sandığı, dövme çekici, sarı kafa, imparatorluk parası ve de kale görünümlerinden 15 günlük görünüm paketleri kazanabiliyorsunuz. Dostlar, bu etkinliği çok merak ediyorum. KVK'ya denk geleceği için biraz üzgünüm ama yine de buradaki ilerlememi sizlere göstermeye çalışacağım. Videonun sonuna doğru geliyorken şöyle VIP mağazasına da birlikte bir göz atalım derim dostlarım. Bakın, ben günlük toplayarak 4 seviyeye kadar getirdim VIP mağazasını. Herhangi bir para yatırmadığımı ve de yatırmayacağımı, yani bu hesaba yatırmayacağımı sizlere söylemiştim dostlarım. Mağazaya girdiğimde burada gayet cezbedici olan bazı envanter ürünlerimiz var. Örneğin meteorit çeliği ya da mücevher sandığı beni gayet cezbeden ürünler. Dostlarım, fakat bunları da almıyorum. Yani ben bu imparatorluk parasını sarı kafa ihtimaline saklıyorum. Çünkü olur da herhangi bir anda Lubu gelirse, yani bir ikinci sezona falan geçersek, oraya saklayıp orada alabildiğim kadar Lubu kafası toplamak bana daha mantıklı geliyor. Fakat dostlar, buradan eğer bir şey alacaksanız da gidip böyle düdüğü almayın. Gelin buradan meteorit çeliklerini alın. Mücevher sandıklarını alın. İşte 5 seviye sizde açıksa dövme çeliğini alın. Ne bileyim, burada yine mücevher sandığı var. Ona fokuslanabilirsiniz. Savaşlarda etki göstermek için birim kapasitesi artışı kesinlikle alın. Gibi. Yani bakın, aşağıda yine savaşlarda %10 savunma bonusu alabileceğiniz bir etki var. Burada magma kristali alabilirsiniz. Yani böyle alabilirsiniz de alabilirsiniz. Ama hepsinden daha önemli olan şey bir tane sarı kafa ihtimalidir. Dostlar, yorumlarda kafanıza takılan herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Bana kesinlikle iletebilirsiniz. Yani sadece Guan Yu süvari kompu ile ilgili değil, birçok birlikle ilgili, birlik dizilimi ile ilgili bilgi verebilir haldeyim. Bir sonraki videoda KVK savaşını güzel, detaylı bir şekilde çekmek ve de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sunucu içindeki durumumuzu, savaşımızı ve o harı görün ve şahit olun istiyorum. Ve de ilerleyen süreçte gelecek olan videomda ise geleceğe dair yapılabilir tüm plandan bahsedeceğim. Hangi kahramanlar ne zaman gelecek, hangileri alınabilir, en iyi düzen ne olur? İşte süvari kılıç mı dizeceğim, okçu mu dizeyim, mızrak mı yapayım, neleri yapabileceğimizi hepsini önünüze bir yol gibi göstereceğim ve siz de sadece seçim yapacaksınız. Dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Esenle kalın, taktikle kalın.